Ben bayağı bir şey yedim ya. Niye durdurmuyorsunuz beni? Burada beni çok heyecanlandıran bir yer var. Çünkü ustası çok eski bir ustaymış. 57 yıllık söğüş ustasıymış. Bu biber, bu ciğer ikisinin iyi yapılanını affetmem yani. Her zaman yerim. Kenan abi kolay gelsin. Vallahi ne güzel söğüşlüyorsun. Vallahi söğüşlemek bizim işimiz. Çok güzel. Abi bu neymiş ya? Beyin yemekten hoşlanmayan varsa onlara bunu yedirir. Bunun dondurması bile yapılır biliyor musun? Enteresan bir konu var. 3250 yorum neredeyse. 4.9 puan. Nasıl başardınız abi bunu? Bu tam Arnavut işi. Çok güzel olmuş. Hadi sen tut. Hadi ben vermeyeyim. Tamam sen tut. Billur da yiyecek miyiz? Hepsinden abi. Muhammed bundan yer misin? Çok güzel oğlum. Bakma öyle. Kardeşim yemiyor ama. O yemiyor. O söğüşlenmeyi sevmiyor. Onu alıştırmamız lazım. Söğüş hapı. Sana özel. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün İstanbul'un en lezzetli sakatatlarını bir araya getiriyoruz. Kolay olmayacak benim için çünkü farklı lokasyonlarda olduğu için gün boyunca yemeğe, gitmeye ve trafikte ulaşmaya çalışacağım. Konumuz sakatat. Aslına baktığınızda birçok kişinin ilgi duyduğu, birçok kişinin de ilgi duymadığı bir konu. Bunun farkındayım ama bence sakatat çok önemli bir konu. Yani en başta insan sağlığı için önemli. Herkes için olmayabilir belki. Farklı hastalıklarınız varsa sakatat dokunabilir ama normal şartlarda bağışıklık sistemini güçlendiren farklı vitaminleri, çinkoyu, demiri hepsini içinde barındıran bir ürün. Neden ürün diyoruz? Çünkü genel olarak sakatatlara baktığımızda hayvanlardaki iç organlarla başlamak daha doğru. Çünkü iç organ aslında en çok kullanılan sakatatlardan biri. Ardından kelle mutlaka olması gerekiyor. Aynı zamanda ayak paça dediğimiz olayda da yani hayvanın her yerini değerlendirmek üzere kurulmuş bir sistem ama bunu yaparken de farklı özelliklerde besin değerleri taşıyor. Dolayısıyla sakatat hepimiz için olmazsa olmaz. En güzel şey şu, şimdi Trakya'ya gittiğinizde farklı bir ürün yiyebiliyorsunuz. Mesela ciğer diyelim ki Trakya'da farklı yiyorsunuz ama Gaziantep'te çok farklı yiyorsunuz veya Adana'ya gittiğinizde daha da farklı yiyorsunuz. Herkesin, her yörenin farklı dinamikleri var ve lezzeti olabildiğince kendi tarzlarına göre oluşturuyorlar. Dolayısıyla sakatat hepimizin sevdiği, çok lezzetli olan bir ürün olduğu için bu videoyu yapmak istedim. Bugünkü duraklarımız biraz ilginç olacak. Biraz İzmir'e gideceğiz, birazcık Urfa'ya gideceğiz, birazcık Edirne'ye doğru gideceğiz ve aynı zamanda tabii ki bir şef dokunuşumuz da olacak. O yüzden çok güzel bir video sizleri bekliyor. Video başlarken beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı video sonunda unutmuyorsunuz. İstanbul Sakatat Rehberi başlıyor. İlk durağımız olan Arnavut işine geldik. Burası Ortaköy Dereboyu Caddesi üzerinde. Yani tam Ortaköy'ün merkezinin sonunda. Sahipleri Arnavut, ortaklı şekilde açmışlar ama aileden sakatatçılar. Eskiden çok fazla yerde toptancılık yapmışlar sakatat konusunda. Aynı zamanda dükkanları da varmış. Ciğer de yapmışlar. Ailede hala farklı ciğerciler var. Dolayısıyla buranın benim için enteresan olan kısmı bütün sakatatları kullanıyor olmaları. Sadece Arnavut ciğeri yapmıyorlar. Edirne tava ciğeri yapıyorlar. Izgara ciğer yapıyorlar. Çok güzel çorbaları var ki ben şu an çorbayla başlıyorum. Ve aynı zamanda sulu yemekleri var. Sulu yemeklerinin içinde de sakatatları kullandıkları çok güzel geniş bir ürün yelpazesi var. Burada aynı zamanda kelle söğüş de var. Yakın zamanda kokoreçe de başlayacaklarmış. Siz geldiğinizde belki kokoreçle başlamış olur. Önümüzde bir dana kelle paçamız var. Dananın ayak suyundan yapılmış bir kelle paça. Dananın dili aynı zamanda bütün kellesi içinde. Ben çok soğutmadan bu kolajen çorbayla güne ve sakatat lezzet rehberine başlamak istiyorum. Şimdi hemen kenarları donmuş zaten. Belli ediyor kendini. Ama içinde çok fazla et var. Terbiye edilmiş bir çorba ama çok azıcık bir unla terbiye edilmiş. Dolayısıyla böyle hala et suyunu alabileceğiniz bir kıvamda. Şimdi tadına bakarak başlayalım. Dananın kellesinin tamamı olduğunu söylemiştim. Dil de vardı. Hepsi böyle ayrı ayrı geliyor damağa. Eti bol. Sadece çorba olarak değerlendirmemek lazım. Bir yemek gibi aslında. Buna böyle güzel ekmek batırıp karın doyurmalık bir yemek olur aslında bu. Aşırı terbiyeli bir çorba olmadığı için o damakta bıraktığı tadı çok güzel alabiliyorsunuz.
Etin suyu geliyor. O yağ tarafı da geliyor. Çok güzel. İster kelle paçayı dana olarak alabiliyorsunuz. İsterseniz de kuzu kelle paça da var. Tercihinize kalmış, hangisini severseniz. Ben danayla başlamak istedim. Ben dayanamayacağım galiba. Dayanamayacağım, bu ekmeğe banacağım. Hakikaten bu su ekmeği böyle sünger gibi kullan diyor. Hatta buna biraz böyle et ekleyeyim. Yani et oranı o kadar yüksek ki. Baksana, acayip. Böyle kelle paçalarda normalde bu kadar et görmüyoruz. Bu tam Arnavut işi. Çok güzel olmuş. Az önce içeride ciğerleri hazırlıyorlardı. Ben şöyle bir ucundan bir tadına baktım. Gerçekten yumuşacıktı. Çok hoşuma gittiği için tabakta normalde sadece ben yaprak ciğer söyleyecektim ama vazgeçtim. O karışık ciğer tabağını söylemeye karar verdim. Bence siz de geldiğinizde hepsinden denemeniz gerekiyor. Siz şimdi mutfağa gidin, o ciğeri hazırlayın. Hadi gelin ondan sonra beraber yiyelim. Beyin mi? Bu da beyin. Öf, beyin söğüş. Abi çok teşekkür ederim. Ciğer tabağımız geldi. Önümüzde 3 farklı ciğeri kullandıkları çok güzel bir tabak var. Hem yaprak ciğerimiz, Edirne'de yapılan bildiğimiz usuldeki ciğer, hem Arnavut ciğerimiz hem de kuzu ciğerimiz var. Bu iki ciğer, kuzu ciğer haricindekiler hep dana olarak yapılıyor. Ve tabii ki bir de mutlaka yemeniz lazım dedikleri bir beyin söğüşümüz var. O da kokusunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Çok güzel geliyor. Ekmeği bilerek istedim ki yanında şöyle güzel onu böyle krema kıvamında bir süreyim. Peki ciğerden başlayalım. Kızartmalardan öncesinde ben bir tavada pişirilen kuzu ciğerine bir giriş yapıyorum. Şeyi çok güzel. Sululuğu çok güzel. Çok doğru pişmiş. Fazla pişirilmemiş. Böyle çiğnerken biraz daha böyle asidite tadı, yani ciğerin kendi tadı geliyor aslında ama o kadar güzel pişirilmiş ve sulu bırakılmış ki o suyunu alıyorsunuz direkt damakta. Çok güzel. Bir parça daha alacağım. Ciğer seviyorum ama benim için yaprak ciğer her zaman farklı. Eğer Edirne'ye gidiyorsam veya Edirne'ye sadece bunun için de gidiyorum genellikle. Yaprak ciğeri ekstra seviyorum. Çok soğutmadan bunların tadına bakmam gerekiyor. Biraz tuza ihtiyaç var ama o kadar güzel pişmiş ki. Tabakta böyle vıcık vıcık yağ yok. Yani çok güzel süzmüşler. Güzel pişirip kızartma yağını temizleyip ardından ürünü direkt önünüze koymuşlar. O yönden çok güzel. Bunu tabii Edirne'den gelen bir biberle servis ediyorlar. Bu bildiğiniz gibi kızartılıyor. İkisini beraber almak istiyorum. Acı değil, güzel. Acı değil ya da biber kısımları, yani o tohum kısımları denk gelmedi. Çok güzel. Bak bunu özlüyorum mesela. Yani günlük hayatımda arıyorum. Bu biber, bu ciğer, ikisinin iyi yapılanını affetmem yani. Her zaman yerim. Bir damağı temizleyelim. Arnavut ciğerine de giriş yapıyorum. Bak Arnavut ciğeri de çok güzel. Şimdi karar vermem gerekiyor hangisi ön planda. Ya bu tabak o kadar ortada bir tabak ki hepsi çok iyi. Hani birini öne çıkarayım desem ayıp olacak öbürüne. Ama ben Edirne tava ciğerciyim, o yüzden bunu çok sevdim. Benim için gene bir numaraya bu yerleşir. Çok güzel. Bugün bir sürü yerde sakatat yiyeceğim için buna değil buna devam edeceğim şimdi. Beyni önce bir tadına bakmak istiyorum. Kuzu beyin bu arada, onu da belirtmiş olalım. Güzel haşlıyorlar. Çok güzel kokuyor. Tabii ki bir krema edasıyla. Bak dağılıyor. Nasıl alacağım bunu? Alamıyorum bile. Düşün. Çatala gelmiyor. O kadar güzel. Evet. Kesinlikle limon istiyor. Yani sakatatsa her zaman limon olmalı bence. Abi asit gelince tat böyle inanılmaz değişiyor. Hem daha fazla tadını alıyorsun hem de böyle damakta uzun süre gitmiyor onun tadı. Yemek borundan daha hızlı gidiyormuş gibi geliyor bana. Çok güzel. Şimdi buranın iki tane ortağı var. Nevruz Sünter ve Güngör Sancar. Nevruz abiler aslında bu işi 3 kuşaktır yapan, ailece sakatatçı olan bir taraf.
Dolayısıyla onlar İstanbul'da çok eski bir sakatatçı oldukları için ve bu işi toptancılıktan tutun restorancılığa kadar yaptıkları için ciğeri çok iyi biliyorlar. Daha doğrusu sakatatı çok iyi biliyorlar. O yüzden sadece şu an yemiş olduklarım değil, aynı zamanda orada sulu yemekler içinde de çok fazla sakatat kullanıyorlar. Güzel olan taraf, burası da Temmuz ayında açılmış. Dolayısıyla böyle ilk defa benim sayemde öğrenmiş olacaksınız. Bence gelmeye değer çünkü sulu yemekleri de günlük değişiyor. Zeytinyağlıları da günlük değişiyor. Sadece ciğer olarak düşünmeyin. Yani bazen ailede öyle bir şey oluyor ki birisi sakatat seviyor, diğeri sevmiyor. Dolayısıyla beraber yemeğe gitmek çok zor oluyor. Burada her ikisini birden yapabiliyorsunuz. Çok güzel sulu yemek var, çok güzel ciğer, sakatat var. Mutfakta Ahmet Usta var bu arada. 1968'den beri ustalık yapıyor. 57 sene. Gerçekten dile kolay. Ve sakatattan yemekler de yapıyor. Mesela orada gördüğüm kadarıyla bir dana yürek var. Güne göre böyle değişebiliyormuş. Ciğer yahni yapıyorlarmış. Farklı farklı sakatatları sulu yemeklerde de kullanıyorlar. Beyni söğüş olarak alabilirsiniz. Burada az önce anlattığım gibi çorbalar değişebiliyor. Mesela ben az önce dana kelle paça içtim. Kuzu kelle paça var. Dana ayak paça var. Kuzu ayak paça var. Bir de işkembesi var. Dolayısıyla her gün sabahtan taze şekilde bunlar yapılıyor. Günlük olarak servis ediliyor. Ertesi gün yenisi yapılıyor. Burada önemli olan özellik şu. Gidip mezbahadan ürünü temizlenmiş alıyorlar ama üzerine bir de ekstra kendileri temizliyorlar. İşçilik çok önemli. Orada biliyorsun sakatatta birazcık daha temizliğinin doğru yapılması lazım. Burada çok özen gösteriyorlar. Gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim yerlerden biri. Şimdi adisyonu isteyelim. Adisyonu söyledikten sonra sıradaki durakta devam edeceğiz. Adisyonumuz geldi. Kelle paça içmiştim 400 lira, beyin söğüşümüz 250 lira, karışık ciğer tabağımız bu 1,5 porsiyona tekabül ediyor 750 lira, suyumuz var 30 lira. Toplamda 1430 lirayla sıradaki durağa yolcu oluyoruz. Evet, şimdi Beşiktaş'tayız. İkinci durağımız için söğüş yemeye geldik. Burada beni çok heyecanlandıran bir yer var. Çünkü ustası çok eski bir ustaymış. 57 yıllık söğüş ustasıymış. Bir bakalım nasıl yapıyorlar. Biraz sohbet edelim de görelim. Ardından tadına bakıp yorumlarız. Kenan abi kolay gelsin. Sağ olasın, teşekkür ederim, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun şükür Allah'a, uğraşıyoruz işte. Vallahi ne güzel söğüşlüyorsun. Vallahi. Ha? Söğüşlemek bizim işimiz. Kenan abiyle şimdi sohbet ediyoruz. He, 71 yaşında. evet. Ta Tuzla'dan geliyor buraya her gün. Beşiktaş'a ve 60 yıllık usta. 60 olduk. Ama başka işler de yapmışsın sen. Tabii. Söğüşün haricinde ne var? Söğüşün haricinde döner var, kebap var, sulu yemek var, soğuk var, sıcak var. En önemlisi de aslında sakatat uzmanıyım. İlk İzmir'den mi başlıyorsun? İzmir'de 9 yaşından yani çorba, kelle paça, işkembe, terbiyeli, kestirmeli onlar İzmir'de. Burada ama yok. işkembe yok galiba değil mi? Yani çorba falan Yok, yapmıyorsun. yok. Sadece söğüş. Sadece söğüş yapıyorum İstanbul'da burada. böyle söğüş yenileceği zaman hani birileri bana soruyorlar hep böyle nerede söğüş yiyelim? Hakikaten düşününce böyle bir elin parmağını geçmiyor. Temiz yer yok yani. Temiz yapan ve Vallahi. hakkıyla yapan çok az yer var. Şimdi biz 850 yıllık söğüşü İzmir'den buraya geldik. İlk biz yapıyoruz. Bizden başka yapan yok. Kaç sene oldu burada? Burada 4. sene. Dördüncü. Ama İzmir usulü yapan sensin sadece. İzmir usulü. Tamam. Ve hakiki o eski şeyden yani. Bizim padişahlarımız bile yemedi mesela. Bir domates sonradan ilave edildi söğüşe. Geri Evet. kalan orijinali mor soğanı, maydanozu, kimyonu, tuzu İlk domates yok muydu? yoktu. Sonradan eklendi. Sonradan. O kesin domates yetiştiriciliği yapan birisinin fikridir muhtemelen. O sonradan eklendi dediysen mesela yine bu 900'lü yıllarda falan. Ha, o kadar. eklendi. Tabii. Tamam. Salı günleri sen kapalı mısın? Burası Sa- kapalıymış. Salı günleri yeni yaptık onu da artık yoruluyoruz. Ben de dinlenmemiz seni bir lazım. söğüş yemeye götüreyim o zaman bir gün. Olur. Olur mu? Olur. Beylerbeyi'nde Kuzu Bosporus var. Bence Ha, orayı duydum da İstanbul'daki en iyi ikinizsiniz yani öyle gözüküyor bence. ben orayı duydum da gitmedim. Gitmedin. Tamam işte ben götüreyim seni. Tamam. Cemil Usta'ya ben tanıştırayım seni. Tamam. Ustalar buluşması yapalım. Daha iyi olur. Peki nasıl yemek lazım? Şimdi bu tam tekmil mi? Bu tam tekmil ve tam dürüm. Ne oluyor tam tekmil? İçinde her şey oluyor Her aslında. şey var Kuzunun içinde. beyni var. Hepsi. Beyni, yana, Yana, Dili. dili, ha. kelledeki bütün parçalar oluyor. Ne varsa hepsi var. Zaten onlar olmazsa söğüş olmaz yani. Doğru. Beyin bir kere omega 3 vücudun üretmediği tek şey. Aslında ben hep onu söylüyorum. Videonun başında dedim ki Heh. sakatat aslında çok yararlı bir ürün. Yani insan vücudunda yararlı, bağışıklık sistemine yararlı Şimdi, her bir ürünün, her bir bölgenin farklı bir özelliği var. Bunu ayrıyetten sakatat olarak düşünmeyeceksin. Ya, kuzunun asıl ilk başını yiyorsun kelle yani bu. Doğru. Sakatat iç organlara geçer. Dış değil. Doğru abi.
En güzel yeri de bu. İç organ bunda yok. Yok. Sadece kafa. Sadece Doğru. kafa. Söğüşte farklı bir olay var işte. Ha, böyle. farklı. Bunun mesela kızarması var, fırındası var, kellenin yapılıyor ama bundaki almış olduğun protein ve kolajeni hiçbirinde alamazsın. Evet, bunların hepsi haşlanıyor. Haşlanıyor, Ayrı ayrı haşlanıyor. ayrı Hatta ayrı. beyin ayrı haşlanır, kelle ayrı haşlanır. Beyin zaten beraber olmaz. Olmaz. Kelleden beyin çıkar, onlar güzelce kanı çıkar, temizlenir, yıkanır. Limon, sirke ve tuzla pişer. Evet. Siz normalde aslında buranın sahipleri yani sizler bulucu sakatat yazıyor. Aslında sakatat. sakatat satıyorlar yani değil mi? Bizim asıl Toptancı. mesleğimiz o, toptan babadan kalma. Evet. Biz ikinci kuşağız mesela biraderle. Dördüncü kuşak burada. Dördüncü kuşak o ufaklık. Evet. Üçüncü kuşak İzmir'dekiler. İzmir'dekiler devam ediyorlar. Tabii tabii. Oradaki isim ne? Söğüş Kulübü. O söğüş kulübü. Evet, İzmir'deki Söğüş Kulübü buranın diğer şubesi. Aslında hani Asıl burası merkez, oranın şubesi. Ha, biz merkezimiz orası aslında. Baba bize böyle öğretti bunu. Evet. Hakkı neyse bunu 170-180 gram et koyacaksın içine. 180 gram. Güzel. Çok güzel. Bir de bu ekmek olması lazım değil mi? Bu ekmek olacak özellikle. Kenan abi. Efendim abi. Şeyi sorayım sana. Soğan katıyorlar genellikle böyle söğüşlere ama Evet. bazıları beyaz soğan katıyor. Beyaz Şimdi- soğanlı olmaz değil mi? Şimdi o dönemlerde zaten beyaz soğan yoktu. Mor soğan vardı. Tamam. Beyaz soğan kokar ağızda. Acılık yapıyor. Acılık yapar ama mor soğan hiçbir şey yapmaz. Sadece sakatat ürünü değil, aynı zamanda sebzelerin de tazeliği önemli. Sebzeler maydanozdan yani- tut domatesine varıncaya kadar Bu üründeki en önemli şey bence her şeyin taze olması. her şeyin de en önemlisi mesela kimyonudur. Kimyonu biz hazır almayız. Nereden alıyorsunuz? Çektiriyoruz. Çektiriyorsunuz, Özel, ha. özel çektiriyoruz. Kokusundan zaten belli olur bakın. Oo, bayağı yoğun geliyor. Normale göre çok yoğun geliyor. Farklı. Çok farklı. Evet. Biz hiçbir zaman hazır kimyon kullanmadık. Kullanmayız da. İzmir'de de aynıyız, burada da. Vallahi bravo. Çok güzel. O zaman ben tam tekmil mi yiyeceğim? Tabii. Tamam. Bir Size tane hemen bir tane tam tekbil Tam yapayım tekbil abi. güzelce. Kardeşim yemiyor ama o yemiyor. O söğüşlenmeyi sevmiyor. onu alıştırmamız lazım. Aynen. İleride yiyecek artık Şimdi inşallah. ileride şey olduğu zaman bunu yemiyorsa şimdi hapını içecek. Hapını içeceksin. Doğru bak. Söğüş hapı. Sana özel. Kenan abi çok memnun oldum seninle Ben de tanıştığım. çok memnun oldum. O zaman seni yalnız bırakıyorum abi. Tabii. Tamam. Bir de şu ekmeği söyleyelim ya. Ekmek bu mayalı bir lavaştır. Evet. Bunu bu İstanbul'da herkes yapmıyor. Abi zaten söğüş lavaşa olur değil mi? Lavaş olur. Bazı Ekmek arası ekmekte olmaz. yapanlar oluyor. Ya o şöyle diyeyim ben sana açıkçası. Ekmek arasına girdiği zaman ha ekmek arası tavuk döner yemişsin. Evet. Ha onu yemişsin. Doğru söylüyorsun. Şimdi Hakikaten doğru adam. şu görmüş olduğun lavaşın içerisindeki eti bunu aşağı yukarı 3 tane yarım ekmeğin içine koyar o. Doğru Bu hakikaten. kadar et almaz. Evet. Bu farklı. Sen bir de ekmeğe bir tane daha ekmek koyuyorsun. Yani söğüşün Tabii üzerine o bir ekmek koyup kapatıyorsun. Kapak koyuyorum yarım kapak Evet. üzerine ki bunu rahat kapansın. İnsan yerken onu yani dökülmesin rahat olur. Vallahi bravo. Çok güzel gözüküyor. Kenan abi o zaman ben bir tane senden tam tekmil isteyeyim. Tabii Ben onu hazırladığın zaman dışarıda tadına bakayım. tabii. Teşekkür ederim. Sağ Bir olun. mukabil hemen. Kenan abi çok güzel anlattı. Önümde kocaman yani avucumu dolduracak büyüklükte bir söğüş var. Bu yani dürüm ama hakikaten bitirmek için birazcık çaba sarf etmek gerekecek. Biraz dağılabilir yerken. Öncesinde şöyle bir sade tadına bakayım. Abi ben söğüşü çok seviyorum. Zaten kötü olma olasılığı yok. Görüntü kendini belli ediyor. Yani domateste bile kabukları ayıklıyorlar. Tam tekmil yiyoruz. İçinde beyni de var. Kuzunun kellesinin her yeri var. Bir önce tadına bakalım ardından biraz sohbet ederiz üzerine. Özlemişim. Şimdi bu İzmir'de yediklerimin aynısı ama bunun sebepleri var. En önemlisi şu ekmek. Yani bu ekmekle yediğin zaman çok değerli bence. Ürünü çok daha iyi kavrayabiliyorsun, daha lezzetli oluyor. Damaktaki o soğukluğunu çok iyi veriyor. Bu bir kelle olduğu için iyi temizlenmiş olması, iyi haşlanmış olması lazım. Yerken en ufak koku yok. İnsanları rahatsız eden şey genellikle kokması ama bunda çok lezzetli bir et yiyorsun. Aldığın tat bu. Domatesi çok lezzetli. Mor soğan geldi az önce ısırınca yan tarafta. Bunun da bir sıralaması dizilimi var. Isırdıkça bence farklı bir yere görmüş olacağım. O yüzden devam ediyorum. Mesela yan taraflarda mor soğanlar biraz daha fazla geliyor. Burada mesela beyin geldi ortada. O damakta çok güzel tat bırakıyor ya. Bunu bildiğim iyi oldu. Şimdi bak Beşiktaş'ta oturuyorum. Her seferinde söğüş canım çekince gelebileceğim. Güzel tarafı porsiyon olarak çok doyurucu. Şimdi birazdan fiyatlarını söyleyeceğim. Bence bu fiyata
Bu kalite İstanbul ortalamasının çok üzerinde. Ki zaten İstanbul'da bu kalitede ürün bulma şansı çok zor. Artık bir elin parmağını geçmiyor iyi söğüşçü. Varsa böyle tavsiye edebileceğiniz yer yorum olarak yazın lütfen aşağıya ama bu kalitede çok fazla yer bulabileceğimi tahmin etmiyorum. Bir karşıda işte Kuzu Bosporus aklıma geliyor. İkisi benim için şu an zirve. İkisi de iyi işçilik, iyi ustalık, iyi ürün. Ama burası tabii birazcık daha durum farklı. Sakatat toptancılığı yaptıkları için ürünün iyisi de geliyor. Her zaman taze ürün geliyor. Haftada 2-3 gün İzmir'de temizlenmiş, ayıklanmış şekilde geliyor ve soğuk zincir geliyor. Özellikle bu işte soğuk zincir çok önemli. Birçok yerde birçok arkadaşımın rahatsızlandığını, zehirlendiğini biliyorum. O yüzden söğüş ciddiye alınması gereken bir konu. Düzgün yapılan yerde yenmesi lazım. Buranın güzel taraflarından biri şu, kendi bünyelerinde bir veteriner çalıştırıyorlar. Bütün üretim aşamalarını o veteriner kontrolünde yönetiyorlar. Ürün hazırlanma aşamasından itibaren burada size servis edilme aşamasına kadar her şey kontrollü gidiyor. Bence önemli konulardan bir tanesi bu. Sakatatta özellikle. İyi ürün sunabilirsiniz ama bunun kontrollü ve düzgün şekilde temizlenmiş ve ayıklanmış, hazırlanmış olması gerekiyor. Aynı şekilde soğuk zincir gelmesi gerekiyor. Birçok işletme buna dikkat etmiyor. Şimdi kış aylarındayız ama yazın özellikle yendiği zaman çok zehirlenme yaşanabiliyor. Ama kışında düzgün ürün bulma konusunda zaaflar var. Kuzu kelle özellikle böyle yaz başında ya daha doğrusu bahar aylarında çok daha lezzetli tam mevsiminde oluyor. Ama şu andan sonra yiyeceğiniz yer sayısı bence azalmalı. Onlardan bir tanesi de bence burası olmalı. İzmirli söğüşü ben çok beğendim. Gerçekten bu ürünü burada heba etmeyeceğim. Yiyeceğim. Tamamen yiyeceğim yani. Normalde yarım bırakmaya çalışıyorum. Devamında da mutlaka söğüş yemeye düzenli olarak geleceğim. Ki birçok müşterisi de varmış. Futbolculardan tutun ünlülere kadar herkes söğüş canı çektiği zaman buraya geliyor. Beşiktaş'ta ara sokaktayız. Kartal heykeline yakınız veya akaretlere yakınız. Aracınızı park edebileceğiniz yakında otoparklar da var. Gelmişken park edip, yürüyüp, söğüşünüzü yiyip devam edebilirsiniz. Tada bakmaya devam ediyorum. Abi çok güzel. Bak kağıdı yemişim söylemiyorsun bana. Muhammed. Bitiriyorum. Bak son lokma. Ardından buradan karşıya geçiyoruz. Seni çok enteresan bir yere götüreceğim. Benim çok sevdiğim bir restoran. Farklı bir şef restoranına gidiyoruz. Orada sakatat deneyeceğiz. Orada yersin bir şeyler. Heyecanlandırıyorsun. Heyecanlandırırım tabii. Adisyonumuz geldi. Kelle söğüş, dürüm 340 lira. Ayranımız da 50 lira. Toplamda 390 lira. Şöyle bir sloganları var. Kafayı kullanıyoruz diye. Gerçekten güzel. Gelmişken diğer fiyatları da söyleyeyim. Mesela yarım yemek isteyebilirsiniz. 290 lira. Tabakta sadece söğüş olarak alabilirsiniz. Yani ekmeksiz. Orada birazcık daha porsiyon büyüyor. 200-250 gram arasında bir gramaja geliyor. 450 lira onun fiyatı. Beyin salatası 300 lira. Ekstralar var. İşte bol kuzu dil, bol kuzu beyin. Hangisinden hoşlanıyorsanız onu daha fazla koydurabiliyorsunuz. Onların da fiyatları var. Ben buradan çok memnun kaldım. Söğüş yemek istediğim zamanlarda buraya geleceğim bundan sonra. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi sıradaki durağımız için kıta değiştiriyoruz. Anadolu yakasına Bağdat Caddesi'ne gidiyoruz. Size bir şef restoranında sakatat göstereceğim. Anadolu yakasına geçtik. Basta Neo Bistro'ya geldik. Yanımda Derin Şef var. Merhaba şefim. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, sen? İyiyim ben de. En son bir döner yemiştik beraber. Aynen. Uluç Şef'in yanında. O zaman söylemiştik, dedik yani böyle güzel bir video olacağı zaman kapını çalacağım diye. Bugün kısmet oldu. Sakatat yapıyoruz. Sen de sakatatı çok seviyorsun. Seviyorum. Yani- Yemeği de pişirmeyi de seviyorum ikisini Evet, de. özellikle yemeği çok seviyoruz. Ondan dolayı hani ortak noktalarımız çok olduğu için menüdeki birçok sakatat aslında sizlerin de hoşuna gideceğini çok düşünüyorum. O yüzden buraya gelmek istedim. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün tavuk ciğeri pate, Evet. söğüş dana beyin. Bir de Neo Bistro'nun artık menüsünde hiç çıkmayan hani biraz gediklisi olan sakatat yahni. Çok güzel. O sakatat yani biraz böyle yemek kıvamında aslında ama yani olduğu için de özellikle böyle İspanya'daki yapılan tapas barlarda yapılan yemekler gibi herhalde değil mi? Doğru, aynen. Tamam, süper. Peki buranın hikayesi nasıl başladı? Yani Basta'nın hikayesi 2016'da modada bir modern dürümcüyle başladı. Evet. Daha sonra bir imalat mutfağı kuruldu 2018'de. 2020'de de bu tip hani daha Fransız usulü bir şarap bistrosu açma fikrimiz vardı. Sonra pandemi girince o bir buçuk sene kadar atmak zorunda kaldı maalesef. 2021 yazından beri açığız burada. Çok güzel. Genel olarak Türk malzemelerini kullandığımız. Teknik olarak da biraz da yabancı mutfakları. Aynen kişisel hani yemeği sevdiğimiz, yemekleri yaptığımız bir restoran oldu burası. Çok güzel. Ben aslında şöyle söyleyeyim, hani benim bu civarda oturan birçok arkadaşım akşam yemeklerinde özellikle tercih ediyor burayı. Çünkü hem mevsimselliğe özen gösteriyorsunuz. Yani bu mevsimde ne varsa
onu yiyebiliyorsunuz. Hem de böyle şarapla eşleşmesi çok güzel oluyor. Akşam üzeri gelip böyle hem yemeğini ye, içeceğini iç, evine yürüyerek git tarzında bir yer. Aynen. O zaman şöyle yapalım. Biz ekibe artık sözü bırakalım. Siz mutfakta onların hazırlanışını görürsünüz. Ardından sofrada buluşuruz. Çok teşekkür ederim ben. Rica ederim, ne demek. Yine başka bir videoda beraber yiyelim diyorum artık. Tamam, Olur mu? tabii ki. İnşallah. Tamam, süper. Üçüncü durağımız olan Basta Neo Bistro'da 3 farklı tabakla karşınızdayım. Derin Şef az önce anlattı. Yiyeceğimiz yemeklerde gerçekten hani normal yemekler gerçekten çok güzel ama sakatatlar bence burada çok daha özel. Dana beyin söğüşümüz var. Altında böyle maydanozlu kapareli bir salsa sosu var. Üstünde isot yağı ve yeşil yağ var. Krutonu var ve Frank maydanozu var. Çok güzel soğuk tabaklardan bir tanesi. Hemen burada tavuk ciğer pate var. Bunun hazırlık aşaması gerçekten çok meşakkatli. Özellikle tavuk ciğerini biraz soteliyorlar. Ardından tarçınlı, rezeneli ve karamelize edilmiş soğanla beraber blend ediyorlar. Hemen sonrasında elekten geçirip soğuyunca da krema ve çırpılmış yumurta beyazıyla bir araya getiriliyor. Bol tereyağlı bir ürün. Ondan dolayı tadını da o şekilde almış olacağız. Altta gün kurusu var. Üstte de çörek otlu bir tüil var. Antep fıstığını da görüyoruz. Onun hemen üzerinde Antep fıstığı tozu. Burada benim aslında Madrid'deki birçok tapas barda alışık olduğum güzel bir yahni var. Ama tabii ki buranın usulüyle hazırlanmış. Bunda damar işkembe, normal işkembe, kuzu gerdan, dana dil, dana sucuk ve dana paça var. Bunların hepsini beraber haşlıyorlar. Ardından etleri kaldırıp parçalıyorlar ve suyunu da 1'de 8'de 1'e kadar çektirerekten gidiyorlar ki daha böyle kolajeni yüksek bir tabak olsun. Tütsülenmiş İspanyol paprika biberi koyuluyor ve ardından birazcık da salça koyularaktan bu halini almış oluyor. Burada kendi yaptıkları bir ekmeği de var. Yine ekşi mayalı, normal unla tam buğday unu karıştıraraktan hazırlıyorlar. Ben soğuk tabaktan başlayacağıma sıcaktan başlamayı istiyorum çünkü bekledikçe kolajeni donuyor. Suyunu 7'de 1, 8'de 1 çektiriyorlar demiştim ya. Artık iyice böyle karamelize olacak hale gelene kadar çektirdikleri için damakta çok yoğun şekilde kalıyor. Mideye giderken yavaş yavaş gidiyor. Şu anda dudaklarım yapışıyor bu arada. Konuşmadığım zamanlarda kapatırsam dudağımı direkt yapışıyor. Ben bu kadar uzun zamandır mesela yemek yiyorum. Bu kadar yoğun bir kolajenli bu tarzda bir yahni yemedim. Açık ve net söyleyeyim. Yani sakız kıvamına gelmiş neredeyse. Böyle hani dövülmüş gibi. O kadar birbirine yapışıyor. Baksana. Çok ağdalı. Sakatat çok iyi pişmiş. Çok fazla dişe gerek yok bu. Damakta bile ezebilirsin. O hale gelmiş. Yine krutonlarla beraber alınca daha güzel oluyor bence. Krutonlara böyle kıtır kıtır damakta patlatıyorsun. Bir de sakatat o kadar güzel kokuyor ki o paprika biberin tadı arkadan biraz acılığı böyle hafif geliyor. Bu bayağı birisiyle sen yemek yiyorsun, kapasın çenesini, yemek yiyelim rahat rahat tabağı bu. Yani hakikaten o kadar yapışıyor ki bak konuşmadığım anda çok güzel. Abi bu neymiş ya? Hakikaten bu kadar beklemiyordum bak. Yani herkes söylüyor kolajenli yemek falan diyorlar ama dışarıdaki kolajenli yemekler yapanlar gelip burada yese demek istediğimi alacak. Dudağım yapışıyor. Ben bir su içeyim şunda temizleyeyim ya. Çok güzel. Bugün maalesef ki 4 farklı yerde yemek yediğim için tamamını bitirmeyeceğim ama tadına bakarak gidiyorum. Soğuk tabağa geçiyorum. Burada güzel bir beynimiz var. Alttaki salsa sosuyla alacağım. Şimdi bunu ekmekle yemek istiyorum. Önce bir tadına sade bakacağım ama ekmekle beraber krema kıvamında yiyeceğim. Öncelikle şöyle bir bakıyorum. Güzel. Alttaki salsa sos beyinle beraber birleşince damakta biraz daha nötrlüyor ve asidite oranı gerçekten yüksek. Beyin yemekten hoşlanmayan varsa onlara bunu yedirir. Çünkü beyin yediğini anlamıyorsun. Sos öne geçmiyor çok fazla, ürüne eşlik ediyor ama bunu ben bir ekmekle böyle krema kıvamında sürmek isterim. Bak görüyor musun? Hemen parçalanıyor zaten. Buradaki yağlar da yeşil yağ ve isot yağıydı. Ona da biraz buluyorum şöyle. Bayağı bir buladım aslında. Bir sade tadına bakayım. Bu arada tuzu muzu çok güzel, çok güzel yerinde. Damakta bıraktığı tat, sakatat yediğini hissetmiyorsun. Çok lezzetli bir et yiyorsun gibi hissediyorsun. Ama krema kıvamında olduğu için dilinle ez yani damağında. Yani bu bayağı pelteli bir şeymiş gibi geliyor. Çiğnemedim bile. Çok güzel. Üçüncü tabağımız tavuk ciğer pate. Normalde bu videoda gördüğünüz gibi kuzu dana her zaman var. Sakatat dendiği zaman ama tavuk sakatatı çok fazla böyle bilinmeyen veya etrafta çok fazla bulabileceğiniz tabaklardan bir tanesi. Tabii ki şef dokunuşu var. Ondan dolayı meraklanıyorum nasıl bir tat olacak. Bunu bence beraber almak lazım. Şöyle sürülebilir kıvamda olduğu için şunun üzerine alıp doğru mu alıyorum böyle?
Ha, en güzel böyle yöntem tabii. Gün kurusunu da alıyorum. Antep fıstığı da var. Yani açık söyleyeceğim. Hepsi çok güzel ama bu dışarıda böyle her yerde yiyemeyeceğim bir tabak. O yüzden hani benim tercihim, açık ve net söyleyeyim, bu olurdu. Çünkü damakta bıraktığı tadı nasıl ifade edeyim? Böyle karameller, biraz böyle dolgulu bir tat geliyor. Yani tavuk yiyormuş hissiyatı zaten yok. Ciğer yiyormuş hissiyatı da yok. Yani karamelize soğan, bol tereyağı var, o belli oluyor. Tereyağısı damağa çok güzel geliyor. Sürülebilir kıvamda. Bu tüyle beraber çok güzel. İkisi beraber muazzam. Tüyli de onlar yapıyor bu arada. Onu da söylemek lazım. Gün kurusu aradaki o dengeyi çok iyi sağlıyor. Yani tatlı ama birazcık da böyle tuzluyu abartmadan tuzlu veriyor. Yağlı bir ürün yiyorsun aslında. Bunun dondurması bile yapılır biliyor musun? Vallahi yapılır. Çok enteresan çünkü. Gerçekçi olmak gerekirse beni en çok şaşırtan tabak bu. Çünkü bunlarda 3 aşağı 5 yukarı ne yiyeceğimi biliyorum. Ama burada ne yiyeceğimi bilmiyordum. Bu bir de böyle çırpılmış yumurta beyazıyla hazırlanıyor. Yani böyle aslında bir kimya var burada baktığınız zaman. Buradaki işçilik diğerlerinden çok daha üstte. Yani daha uğraşılmış bir tabak bu. O yüzden bu videonun da yıldızlarından bir tanesi diyorum. Ben bu tabağı denemek için bile gelirdim. Açık ve net söylüyorum. Tavuk ciğerini zaten başka nerede yiyeceksiniz yani? Ben geldiğim zaman sakatat yiyeceksem burada bu 3 tabağın hepsini söylerim ama kesinlikle bu tabak hem kimya bilgisi, hem şef bilgisi, hem lezzet bilgisi bakımından beni en çok etkileyen tabak oldu. İkinci tabak tabii ki bu. Bunda da çok büyük emek var. Uzun sürede kaynatılıyor ve bu hale, bu kıvama gelmesi için gerçekten suyunu çektire çektire ağır ateşte böyle yavaş yavaş yapılıyor. Beyin çok güzel ama beni buraya getirecek 2 tabak aslında bunlar olur. Ve tabii ki özellikle tavuk ciğer pate. Bundan mesela buzdolabında olsun, affetmem. Her gün bir kaşık. Çok güzel. Deneyeceğim mi? Hadi gel. Gel ekran karşısında deneteyim sana. Yorumunu merak ediyorum. O yüzden şimdi insanlar da merak ediyor. Gel. Mesela Antep fıstıklı. Ya eğil yanıma. Muhammed bu arada bizim çekimlerimizi yapan arkadaşımız. Gel. Hadi sen tut. Hadi ben vermeyeyim. Tamam sen tut. Çok iyi. Çok iyi değil mi? Yani hiç ciğer yiyormuş gibi veya tavuk ciğeri veya başka herhangi bir sakatat tadı almıyorsun. Kesinlikle. Antep fıstığı, tüil, yanındaki gün kurusu hepsi beraber dengeli. Hiçbiri birbirinin önüne geçmiyor. Ve hakikaten dediğim gibi dondurması yapılmaz mı yani? Ya sakatat sevmem ama resmen tatlı yiyor gibi bir hissiyat var şu an yani. Çok böyle mayhoş. Tadı Evet. çok güzel geliyor. O yüzden ederim. afiyet olsun. Devam edeceksin sen kapattıktan sonra. Benimle nasıl deneyimler yaşadığını farkındasın değil mi? Bu sabah kalkarken hiç ciğer pate yiyecekmiş gibi kalktın mı? Üf abi ya. Ben bugün hiç Nazilli'ye gidebilirim gibi uyanmadım yani. Hiç istemiyorum gitmek ya Nazilli'ye. Kalkmadın değil mi? Sürpriz oldu. Sakatat rotası duyunca aç kaldık demiş. Ama halbuki böyle şeyler görünce abartmadan söylüyorum. Sadece bu video için değil, bundan önceki bütün videolar içinde de bu belki ilk 10 lezzete girebilecek lezzetlerden. Adisyonumuz geldi. Tavuk ciğer pate 610 lira, dana beyin söğüş 590 lira, sakatat yani 1200 lira. Servis ücreti var 240 lira kişi başı. Toplamda 2640 lira. Muazzam bir yemek yedik. Şef restoranı olduğunu özellikle belirtmem gerekiyor. Ekip zaten inanılmaz iyi. Hepsi yemeğe inanılmaz hakimler. Sorduğum her şeyde sağ olsunlar cevapladılar. Size de anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Şimdi biraz sakatatın Urfa versiyonu, yani doğuya doğru gidelim. Urfa'da nasıl yapılıyorsa aynısını yapan, hatta sosyal medyadaki yorumları inanılmaz yüksek olan bir restorana gideceğiz. Merak ediyorum gerçekten güzel mi değil mi orada göreceğiz. Hadi bakalım yola çıkalım. Son durağımız için Sultan Murat Caddesi'ndeyiz, Taşdelen'deyiz. Burada meşhur ciğerci Sait Usta'ya gidiyoruz. Enteresan bir konu var. Yani bugüne kadar görmediğim bir konu. 3250 yorum olması lazım Google Maps'te yanlış hatırlamıyorsam. Google'da 3250 yorum alıp 4.9 puan almak gerçekten büyük başarı. Birçok takipçim burayı tavsiye etmişti. Göreceğiz bakalım gerçekten o kadar denildiği kadar başarılı mı? Çünkü 4.9 puan çok iddialı oluyor. Yani bugüne kadar görmediğim bir puan. Bir de mesela 3250 yorum o da ciddi yani. Orada o kadar başarılılarsa demek ki vardır bir şey. Hadi gidelim görelim. Oh müzikler de başladı.
Ciğerci Sait Usta'nın yanına geldik. Ustam merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın? Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyisiniz Sağ ol, inşallah. teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sağ olun. Kokular o kadar güzel geliyor ki ve görüntü, şu Evet. dolap o kadar güzel gözüküyor ki heyecanlıyım. Evet abi. Bir de sosyal medyada 3250 yorum neredeyse. 4.9 Doğrudur. puan. Doğrudur Nasıl abi. başardınız abi bunu? Birazdan geçtiğimiz zaman Öyle yemeğe, mi? lezzete baktığın zaman, ikrama, sunuma, ilgiye, alakaya baktığın zaman sen yabancılamazsın yani. Onun değdiğini göreceksin inşallah. Tamam, süper. Peki kaç senedir yapıyorsun bu işi? Abi ben 3 kuşaktan beri biz bu işi yapıyoruz. Tamam. Dedelerimizden geliyor, amcalarımızdan geliyor. Babamdan sonra da işte el aldım, bana geçti. Çok Ama güzel. en büyük ustam babamdır, kendisidir. Şu an burada 7 senedir buradayız abi. Çok güzel. Ondan öncesi Urfa'da, merkezde de babamın kendi ciğer dükkanı vardı. Amcamlarla birlikte işletirlerdi. Yani Oradan beri. kaçlı yıllara tekabül ediyor bu? Yani Yani dedenen geldi diyorsun. tabii 1963'ten beri biz 63. ciğerciyiz abi. Tamam, çok Evet. güzel. 3 kuşak ciğerci olmanız beni heyecanlandırdı. Çünkü Evet. İstanbul'da bu tarzda bir ciğerci, Urfa ciğercisi çok fazla bulamazsın. Evet, doğrudur. Yani abi. gelenler var tabii ki. Urfa'dan gelenler de var ama şimdi sen o kadar yorumda, o kadar iyi bir puan aldığına göre gerçekten burada bir şey var diyorum Tabii, her tabii. zaman. Birazdan bakacağız abi inşallah Peki, yemek şeyine geçtiğimizde. Ürünler nereden geliyor? Şimdi sakatat konusunda neler var? Ciğer var. Kuzu ciğerimiz var. Tamam. Kuzu yüreğimiz var abi. Kuzu dalağımız var abi. Kuzu billurumuz var abi. Kuzu uykuluğumuz var abi. Sakatatlar olarak bu var. Çöp şişimiz var. Hepsi kuzu mu? Hepsi kuzu abi. Tamam, biz. dana yok. Dana yok. Kesinlikle yok abi. Herhangi bir dana ürünü var mı? Dana şiş var abi. Tamam. Hani bazen sevmeyenler olabiliyor kuzuyu. Dana şişi veriyoruz ama bizde Anladım. kesinlikle dana ciğeri falan olmaz abi. Yani sakatat haricinde normal etler de var. Tabii normal etler de var. çöp Nereden şişler de geliyor var. onlar? Hepsi Balıkesir'den geliyor abi. Gönen erkek kuzudur Ha, abi. güzel. O Evet. zaman böyle küçük bir ciğerdir o. Tabii abi ciğer şu kadar. Öyle mi? Tabii. Tamam, süper. Kuzunun bu kadar. Süt kuzuysa o muhtemelen yumuşacıktır. Yumuşacıktır Evet. abi. Zarını bilene almaya gerek yok çünkü aldığın zaman dağılıyor. O kadar küçük abi. Üzerine isotu koy. Tabii. Izgaraya. Hemen direkt. Ha? Aynen. Vallahi acıkmaya başladım ben. 3 Evet. tane yerde yemek yememiş gibi Evet. acıkmaya başladım. Peki sadece şey mi var? Sakatat mı var? Yani böyle lahmacunu yok mu? Tepsi kebabı yok mu? Abi inşallah onlar da planını yapıyoruz. Yeni bir şube açmayı düşünüyoruz. Aa, Onur çok abi. güzel. Tabii Nerede? Burada hemen kendi karşımızda bir yerde böyle güzel Burada? böyle. Tabii burada. İyi, güzel. Biz uzaklaşmayız abi. Böyle karşılıklı olur dükkanlar. Urfa'yı böyle tamamen buraya getireceğim abi. Tırnaklı ekmeği, lavaşı, işte lahmacunumuz ama bozmayacağım. Şuylu lahmacun, buylu lahmacun değil. Urfa lahmacunu, Tamam. tek tip lahmacun. Çok güzel. Tepsi kebabı, işte domatesli tepsimiz, siverek tavamız. Onların hepsini yapacağım abi. Soğanlı lahmacun bu. Tabii soğanlı. Soğanlı, tamam, güzel. Yağlı. Yağlı. Yağlı soğanlı. Böyle yağ akacak abi. Eyvah, Çıtır eyvah. değil, yağlı. Sen açınca beni bir ara. Tabii, beni bir tabii, ara. tabii. Taşlarına gelmem lazım tekrar. İnşallah. Valla abi. buraya normalde hiç yolum düşmüyor. Hakikaten senin için geldim. Evet Ve abi. birçok takipçim de seni tavsiye ederken diyor ki abi avcılardan geliyorum buraya ciğer yemeye. Yani Evet abi. dedim ki böyle bir iddia varsa hakikaten gelmemiz Evet, lazım. evet. Merak ediyorum ben. Abi bizim tüm müşteri potansiyeli hepsi dışarıdan, Evet. uzak yerlerden. Hepsi duyan, gidelim bu nasıl bir yermiş hep böyle bahsediyorlar. 3000 küsür yorum, hep 5 yıldız. İnsanlar anlatıyor abi Urfa'yı buraya getirmişler. Müzikler, halaylar, işte babamın onlara şiveli konuşması. Abi çok anlatıyorlar hoşlarına zaten. gidiyor. Babayı Evet anlatıyorlar. Çok eğlenceli Evet. sohbet ediyorlarmış. Evet. Her akşam kalkamadık diyor. 15 dakika, 20 dakika yemeğimizi kalkacaktık diyor. 3 Sohbet saat ediyor, oturduk diyor. oturuyorlar. Evet çok seviyorlar Evet. kendisini. Peki o zaman kömür ne kullanıyorsun? Abi meşe. Meşe kömürü. Kesinlikle başka kömür kullanmayız çünkü çıt patladığı zaman o ciğere yapıştığı zaman babam çok kızar. Evet. O müşterinin ağzına gittiği zaman o kömür tadı ya da o kömürün hissiyatı gelirse bizi mahvetti. Olması gerektiği gibi Olması yapıyorsun. gerektiği Tamam. gibi. Peki o zaman dizelim mi şuraya neler Tabii abi, getireceksek? hemen. Ne yiyeceğiz bu arada? Abi sana hepsinden böyle yarım verin bir lezzetini al diyorum. Çünkü çok çeşit var. Hepsinden tam verirsem Fazla gelir. fazla gelir. Ama bir Ben şey sana söyleyeceğim. Ben normalde bu kadar fazla yemezdim ama Evet. merakımda şimdi hepsinin tadına bakmak Hepsinden istiyorum. O yüzden abi. hepsinden lütfen ver. İnan böyle Ama yarım ver olur mu? Tabii, Tamam. yarım. Billur da yiyecek miyiz? Hepsinden abi. Urfa usulü Bilursuz mü o da? olmaz. Hepsi Urfa usulü. Eyvah, eyvah. Şöyle Onur abi uykuluk, dalağımız, kuzu dalağımız, kuzu billurumuz abi, acı soslu yüreğimiz abi. Şu da Urfa ciğerimiz abi. Bunlar böyle. Benim yüreğim kaldırmayacak bu yemekleri. Hadi bakalım. Eline sağlık şimdiden. Ben seni yalnız teşekkür bırakıyorum. ederim. Masaya geçiyorum. Tamam abi. Gerisi Seni bende. bırakıyorum. Izgarada pişir. Arkadaşlarla beraber. Yabancı yok burada. Birkaç bin kişi izliyor. Tamam Onlarla abi. beraber hazırla. Masada görüşürüz. Ben de abi. Sen görüşürüz. Evet, kusursuz bir sofrada beraberiz. Sakatat rehberi yapıyorsak ortaya da tüm sakatatlardan olması gerekiyor. Burası gerçekten koku icabıyla şu an inanılmaz bir sofra. Burada köz soğanımız var. Burada köz isot biberimiz var. Közlenmiş domatesi ezme haline getiriyorlar. O çok güzel. Sumaklı soğanımız var. Isotlu soğanımız var. Maydanoz ve nanemiz var.
Yağlı lavaşımız var. Bunun içinde 3 tane farklı isot var. Onu ayçiçek yağıyla pişirip üzerine bırakıyorlar. Buradan her bir lavaşı aldığınızda alttaki lavaşın üzerine yağı akmaya devam ediyor. Yani sondaki lavaşa kadar ıslatıyorsunuz. Ayranımız var, köpüklü. Çoban salatamız var. Etlere geçtiğimizde ciğerim var. Hemen yanında yüreğimiz var. Dalak var, billur var, uykuluk var. Hepsi yarımşar porsiyon. İsterseniz geldiğinde sevdiğinizi, beğendiğinizi tam porsiyona söyleyebilirsiniz. Ben vakit kaybetmeden ciğerden başlamak istiyorum. Şimdi mesela bunu aldım, yağını da akıttım. Oh. Elimi yağlamama şansı yok. Şu şişleri alıyorum. Hop. Burada bir şemsiyelik var. O şemsiyeliğe ciğerleri çektikten sonra şişlerini bırakıyorum. Ama arkadaşlarınızdayken dikkat edin. Yani bir yerlere saplanmasın. Çok tehlikeli. Sumaklı soğan koyayım. Bu lavaş zaten ayrı bir olay. Ben şimdi böyle tam İstanbul beyefendisi tarzında kıvırdım bunu ama normalde Urfa usulü kıvırmak lazım. Ciğer çok iyi pişmiş. Gerçekten çok güzel pişmiş. Mangalda böyle sürekli oynuyorlar farkındaysanız. Urfa usulü öyle oluyor. Sürekli çevirerek, ileri geri oynayarak, arasındaki ısı farkını sürekli yayarak, kurutmadan pişirmeye çalışıyorlar. Isotu hem öncesinde hem de piştikten sonra üzerine ekliyorlar. Bu ekmekle beraber gerçekten beklediğimden daha lezzetli. Ben bunu bitirmiyorum. Bitirirsem çünkü doyacağım. Onun yerine şöyle kenara bırakıyorum. Ciğerden sonra yüreğe geçiyorum. Bu soslu bir yürek. Bak bu da çok güzel. Bir dakika. Yürek enteresan. Ne demişler Hakan Altun? Yürek ağlar gözden önce. Yürek ağlar gözden önce. Dalağa geçiyorum. Ben normalde dalağı çok sevmiyorum, açık ve net söyleyeyim. Yani sakatatlar içinde dalağı en az yediğim ürün olabilir. Ama üzerinde isotlu, mangalda güzel pişmiş, sulu pişmiş bir tane dalağa hayır demem. Aşırı yumuşak. Bak bu içlerindeki en yumuşağıydı. Üzerine ne koysan, hangisinin üzerine isot koysan çok lezzetli oluyor. Bunu çok sevdim. Dalak şu anda ciğerle yarışıyor, öyle söyleyeyim. Bir yandan şu ayranından bir alayım. Oo, bunu da kendileri yapmışlar. Çok güzel. Köz isot biberi var. Biraz da ona girmek istiyorum. Bunu sordum bu arada. Acı mı dedim. Normal dediler. Kime göre normal ama onu merak ediyorum. Bakalım bana göre normal mi? Ben çünkü acı eşiğini yükseltmiş bir insanım yani zamanla. Eskiden hiç yiyemezdim. Ocak başlarına gide gele. Şöyle bir ısırayım bence ya. Yani biraz korkuyorum ama. Normal. Doğru söylüyor, normal. Ama acı yani. Bunu herkes yiyemez. Acı ama normal. Öldürmüyor. Tatlı acı. Isot acısı mideye inmez. Damakta. O yüzden mideyi yakmaz. Çok lezzetli oluyor. Bir de bunun dolması olduğu zaman üf. Abi ben Urfa'yı özlemişim ya. Şimdi sıra geldi billura. Billur hayvanın testisi aslında bildiğiniz gibi. Yumurtalıkları. Çok da fazla yerde bulamazsınız. Urfa'da bunu yine şişe diziyorlar bu şekilde kesip. Dolayısıyla burada da denemek istedim. Ama çok yumuşak. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Süt gibi. Çok lezzetli. Var ya şu an dudaklarım yanıyor. Bunun lezzeti karıştı. Midem zaten diyor ki sabahtan beri gönderdiklerin yetmiyor bir de bunlar. Ama bu bir şey söyleyeceğim. Bunu özür dilerim. Lavaş olacak. Ve kesinlikle lavaşa saracağım. Çünkü bu öyle bir billur. Bunu 2 şişini bu şekilde. Vallahi tam lokmalık yaptım ya. Muhammed bundan yer misin? He? Düşünüyordum şu an, kendimi sorguluyorum. Yer miyim diye düşünüyorsun değil mi? Yersin bence. Çok güzel. Bak bunun ne olduğunu sana söylemeden verseydim ve yeseydin diyecektin ki bana abi muazzam bir şey. Gerçekten. Genelde öyle bilmeden yiyince çok muazzam oluyor. Bu tarzda sakatatları bilmeden yemek lazım. Arkadaşınıza söylemeyeceksiniz, gelip yedireceksiniz. Bu ne ya? Abi aşırı lezzetli. Çok güzel oğlum bakma öyle.
Gerçekten gülüyor arkada bana. Bunu yiyenler bilir. Şimdi acıdan dolayı ter basmaya başladı. Ama o kadar mutluyum ki, o kadar güzel yanıyorum ki anlatamam size. Yani şu sofrada hakikaten kalkmak istemiyorum. Bunları da böyle size göstereceğim diye toplu halde söyledim ama kesinlikle azar azar söyleyip piştikçe gelsin olmalı bence. Son etimiz kaldı. O da uykuluk, kuzu uykuluk. Bu arada bu ızgaranın hepsi kuzu. Dana hiç yok. Sait zaten söyledi az önce. Sadece kuzu kullanıyoruz ve Balıkesir Gönen'den geliyor. Başka hiçbir yerden almıyoruz. 6-7 aylık hayvanlardan elde edilen sakatatlar, tatları ve lezzetleri üst seviyede. Uykuluğa geçtim. Uykuluk gene birçoğumuzun sevdiği özel lezzetlerden biri. Bunu da gene lavaşta, hatta şöyle yapayım. Lavaştan önce bir sade tadına bakayım. Bak bu farklı. Bu biraz daha böyle şimdi damak oturdu. Yani hangisi ön plana çıktı, hangisinde neler var hepsini anlayabiliyorsunuz. Ama böyle ön yargılı olduğunuz bir lezzet varsa burada o ön yargıları yıkabilirsiniz. Ben bayağı bir şey yedim ya. Niye durdurmuyorsunuz beni? Hani çekiyorum şişleri sürekli ama ortalama 2-2,5 porsiyonluk bir ürün var burada. Bir kere bu yağlı ekmek inanılmaz. Yani bununla her şey yenir. Ayçiçek yağıyla yapılıyor. Yani bu diğer yağlarla olmuyor maalesef. Ayçiçek yağıyla 3 tane farklı isot var içinde ve gerçekten karıştırdığı zaman muazzam bir tat. 3250 yorumda 4.9 puan almasının sebebini anladım. Bunların hepsi ikram geliyor. Sadece şu etler ve ayran. İçecekle yemeğe para veriyorsun. Geri kalan her şey ikram geliyor. Buradan doymadan kalkma şansın yok. Üzerine lezzetli olarak diğer birçok yerden çok daha lezzetli bir yemek yiyorsun. Urfa'dakinden aşağı kalır yanı yok. Urfa'ya gitmeye gerek yok. Uçak bileti almıyorsun. Öyle söyleyeyim. Tabii ki her şeyin yerinde güzel olduğunu söylüyoruz her zaman ama bu İstanbul'da yediğim en iyi Urfa ciğerlerinden biriydi. Orijinal usul ama daha üst kalite bir ürün var bence burada. Çünkü Balıkesir'den geliyor ürün ve tadının lezzetini çok güzel veriyor. Şimdi az önce köz soğan ve köz domates geldiğini söylemiştim. Domatesin tadına bakıyorum. Bu gene isotlanmış. Ha, domates eziliyor ve öyle kalıyor. Ha, güzel. Oo. Baksana. Bunun hepsini ağzıma atmayayım ya. Ayıp olur. Şimdi hani atarım normalde de evde olsaydım. Hani böyle büyük bir parça görürsün ama ağza atmak istersin. Evde boğulma tehlikesi geçirirsin. Evde birisi varsa hemlik manevrası yapar. Çok güzel. Isotla beraber çok güzel geldi. Ona geri döneceğim. Köz soğanımız. Bunda nar ekşisi mi var? Yaktın bizi. Hepsi çok güzel. Gerçekten şu ana kadar bu tarzda Urfa kebapçısı, daha doğrusu Urfa sakatatçısına gittiğinizde her şeyin bu kadar iyi olduğu bir yer var mıdır emin değilim. Ama bence burası onlardan bir tanesi. Bu videonun da yıldız yerlerinden bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Özellikle bazı ürünler o kadar ön plana çıkıyor ki ve sakatatla çok uyumlular. Yani şunun acısı, şu ekmeğin yağı ve isotun tadı, hepsi sakatatın tadını bir kademe yukarı çıkarıyor. O gerçekten bundan aldığınız lezzeti ikiye katlamış oluyor. Ben çok beğendim. Şimdi bir de istiyorsanız adisyonu söyleyelim ama adisyonla beraber bir de Hatay'dan gelen bir künefe var. Onu da masaya alalım. Hatay künefesi Antakya peyniriyle hazırlanıyor. Oradan geliyormuş direkt. Saçta katmer yapıyorlar ama künefeyi de közde hazırladıklarını özellikle belirtmem gerekiyor. Yani sipariş verdiniz, bir süre beklemeniz de gerekiyor. Onu da bilerek gelin. Burası bu arada, şimdi biz birazcık daha erken geldik ama yavaş yavaş dolmaya başladı. Akşamları mahşer yeri oluyor. Masalar atılıyor. Daha fazla insan geliyor. Uzun süre oturuyor çoğu kişi. Masadan kalkmak istemiyor birçok kişi. Bundan sonra da beni de burada haftanın belli günleri görürsünüz diye düşünüyorum. Ben de çünkü bu lezzete ortak olmak istiyorum. İstanbul'da bu tarzda bir yer bulmak gerçekten çok zor. Bulduğuma sevindim. Adisyon istiyoruz. Tatlımız da közlenmeye başlasın. Oo, masada mı döküyorsun? Tabii abi. O zaman çekeceğim, dur. Video çekeceğim. Duyuyor musun abi? Duymaz mıyım ya? Kokusunu aldın mı? O da geldi. Şunu o zaman... Antepler kızacak ama. Urfa fıstığınız Ya abi ikisi de güzel yapıyor bence. İkisinde de fıstık güzel. Bu? Kaymak abi. Ha, bir dakika. Süt kaymağı. İşler değişti. Evet abi. Bunu da şöyle ekeceğim buraya. Ben şöyle bir önce sade tadına bakayım. Çünkü her zaman bir şeyin sade tadına bakmak daha doğrudur. Asıl tadını aldıktan sonra yanındaki eşlikçilerle devam ederiz. Oo, çok sıcak yalnız. Üstü altı kıtırlaşmış. O kadar güzel olmuş ki
Bak nasıl söylemek lazım? Normal bir künefe değil. Belli. Peyniri de belli. Çok güzel. Çok aşırı tatlı değil. Kaymakla fıstık bir araya geldiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Çok güzel. Beğendim. Şimdi adisyonumuz burada. Normalde porsiyonda bütün etler 580 lira. Ben hepsinden yarım porsiyon söyledim. Yarım porsiyon ciğer, uykuluk, dalak, billur, yürek. Bunların hepsi yarımşar porsiyon olduğu için 290 lira her biri. Ayranım var 70 lira, künefe 270 lira. Toplamda 1790 lira. Ama 1, 2, 3, 4, 5 tane yarım porsiyon yemek var. Yani burada 2,5 porsiyon yemek var. Yani 2 kişi geldiniz, bölüştünüz bunları. Hadi bir ayran daha söyledin. Aşağı yukarı 1800 liraya 2 kişi beraber doyuyorsun ve bu kadar lezzetli, kaliteli etler yiyorsun. Ben burayı gerçekten çok sevdim. Tatlısıyla, yemeğiyle, her şeyiyle dört dörtlük. Bugüne kadar niye buraya gelmedin derseniz uzak geliyordu ilk başta. Ama yemek için her yere gelinir biliyorsunuz. Ne şişesi bu ya? Abi bu Urfa'nın Karagül kolonyası. Şişesi de özel, kendisi de özel abi. Burada farklı renkleri de var gördüğüm kadarıyla. Tabii abi biber, fıstık. Biber mi? Hepsi var evet abi. Biberliden getirsene bir. Tabii abi. Merak ettim şimdi. Ya Urfa'da biberli kolonya yapmışlar düşünsene. İsot biberli mi? Tabii çok güzel abi. Abi bak böyle bir şey olamaz. Buradan müşterileri isot biberli kolonyayla yolluyoruz. Vallahi ver onu bir bakayım. Biber abi biliyorsun biz Urfalılar sossuz olmuyoruz. Kolonyanın da biberlisini yaptık abi. Vallahi süpersiniz ha. Oo yakıyor bayağı. Şaka yapıyorum ya. Yok yaktı yok. Çok güzel kokuyor bu arada. Hakikaten of çok güzelmiş. Çok güzel ama daha kalkmıyorum. Hesabı ödeyeceğim birazdan. Bunları alabiliyor mu insanlar buradan yoksa ikram mı ediyorsun? Alabiliyorlar mı? Alabiliyorlar abi. Ücretin mukabilinde. Tabii ki ücretsiz verilmez. Güzelmiş. Teşekkür ederim. Ben tatlımla mutluyum şu anda. Tatlıma devam ediyorum. Gerçekten güzelmiş. Hem fiyat lezzet olarak çok güzel burası hem de ortam olarak çok güzel. Normalde şimdi siz duymuyorsunuz arka planda çok güzel Urfa müzikleri var. Demin İbrahim Tatlıses'in bir şarkısı vardı. Burada yani şey dedim böyle, ulan bağırasım geldi böyle hani. Çok eğlenceli bir ortam var. Bazen insanlar tabii ki müzikli ortamı daha çok seviyorlar. Yemek yerken çok daha böyle keyifli oluyor. Urfalılar çok fazla geliyor buraya. O yüzden akşamları Urfa müzikleri çalabiliyorlar. Bugün hep tuzlu yiyince tatlı birazcık böyle şimdi iyi geldi. Böyle kenara bir yere kıvrılırım artık ben uyurum. Bu kadar yemeğin üzerine. Güzel bir videonun sonuna geldik. Kolonyalarımızı da sıktık. Umarım sizler de videoyu beğenmişsinizdir. Sakatat rehberi devam edecek. Türkiye'de ilk defa bu kanalda izlemiş oldunuz. Bundan sonraki rehberlerde de Sakatat için bana tavsiyeleriniz varsa yorum olarak bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu video uzun zamanda eminim çok fazla kişiye ulaşacak. Çok daha nitelikli sakatatları sizlere gösterebileceğiz. Bundan sonraki rehberlerde sizin rehber olmanızı isteyeceğim. Bana İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de nerede olursa olsun sakatat konusunda iyi adresleri yorum olarak yazarsanız çok mutlu olurum. Önümüzdeki hafta görüşmeden önce videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. Benim için çok önemli. Bir de hype yaparsanız o da videonun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar. Haftaya Perşembe saat 7'de tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Muhammed'e bir billur kesin. Tavuğun ciğeri, kuzunun billuru. Bugün kendini açtı Muhammed.